Yüce Güneş can vere gelmiştir. Her nefeste boşaldıkça doldururlar. Ey manevi güneş, can ver de eski cihana yenilik göster. İnsanın vücuduna akıl ve ruh gayb aleminden akar su gibi gelmekte. Her nefeste sen nefesini boşalttıkça yeni bir nefesle o seni doldurur. Bu işin zahir tarafı. O ölü toprağa hayat verir. Fussilet ayet 39. Sen bir ölü topraksın. Sen bir ölü topraksın. O ölü toprağa can veren Cenab-ı Hak. Yani nasıl güneş bütün dünyaya can verir. Bitkiler, hayvanlar, insanlar o güneşin ışığından, ısısından faydalanır. O güneş dünyanın hayat bulmasına sebep olur. Buradaki Hazreti Pir yüce güneş diyor. Yüce güneş deyince ben bunu Allah'ın zatı tecellisi olarak algıladım. Bir başkası bir başka şekilde algılayabilir. O yüzden istersen ona zati tecelli de, istersen ona Muhammed Mustafa'nın nuraniyeti de, isterse sen onu Mürşid-i Kamil'in nuraniyeti de. Aslında baktığında Hazreti Mevlana'ya göre bunların birbirlerinden farkı yoktur der. Hazreti Pir öyle söyler. Çünkü Hazreti Pir vahdet-i vücudun adını anmaz ama söylemleriyle onu anlatır. Ve hikayelerle meseleyi oraya getirir. O yüzden buradaki can vermek biyolojik değil. Buradaki can vermek manevidir. O bir kimsenin gönlünü uyandırmak, bir kimsenin gönlünü ihya etmek, nefsin karanlıklarından ona nefes verip, ona zikrullah verip, onu aydınlığa çıkarmaktır. Bunu mürşit üzerinden tecelli etse de asıl ona can veren Allah'tır. Bunu bir peygamber üzerinden tecelli etse de manevi bu manada asıl canı veren yine Allah'tır. Avam, yeni derviş onu mürşidin üzerinden görür. Onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden görür. Nur Allah'a aittir. İlim Allah'a aittir. Hidayet Allah'a aittir. Rahman olan Allah'tır. Rahim olan Allah'tır. Bütün tecelliyat Allah'ındır. Bütün fiiliyat Allah'ındır. Maddi manevi. Ona can veren Allah'tır. İnsanı nefsin karanlıklarından aydınlığa çıkaran Allah'tır. Dünyanın karanlığından onu aydınlığa çeken Allah'tır. Onun önüne perdeleri açan Allah'tır. Ona fiiliyatları gösteren Allah'tır. Ona esma-i sıfatlarının tecelliyatına mazhar eden Allah'tır. Mürşit de Allah'ın maşası hükmündedir. Allah'ın maşasıdır. O yüzden normalde o manada baktığında hani Hazreti Pir ister o mumdan yan, ister bu mumdan yan der. Çünkü hepsi de bir mumdan yanmıştır. O yüzden o gönlü uyandırmak, o nefsi uyandırmak, her nefes alışverişte o kimse zat-ı ilahinin tecelliyatına mazhar olması, Cenab-ı Hakk'ın o kimsenin üzerinde lütfudur, ihsanıdır, ikramıdır. Çünkü her nefes alışverişte onunla alışveriş olur. Bazen biz dervişlere çift esma veririz. Hu esması, hay esması çift okunur. Yaptığında hem esmayı dışarı verirken hu der, hem de esmayı içeri alırken de hu der.
Hem esmayı dışarı verirken hey, hey der. Esmayı böylece ikili okur ki hem esmayı dışarı verirken hay der, hem de esmayı içeri alırken hay der. Bu sefer o derviş hem nefesi verirken de doludur, nefesi alırken de doludur. O hu verir, hu alır. Hay verir, hay alır. Kayyum verir, kayyum alır. Alışveriş onunladır. Alışveriş onunladır. O gönlün uyanıklığını veren, o nefesin uyanıklığını veren Allah'tır Celle Celaluhu. İster bir velinin üzerinden versin, ister bir çöpün üzerinden versin, ister bir kayanın üzerinden versin, ister bir karıncanın üzerinden versin, isterse o bir denizin dalgasından versin, isterse denizin kenarında karanlıkların içerisinde denizden "Huu" diye ses versin, o onundur. Onu iki görme. Nereden gelirse gelsin esma sana, esma ondan gelir. Esma ondan gelir. Sen zakir esmayı böyle verdi dersin. Değil. İkiliktir o. Zakirin üzerinden esmayı veren de odur. Sen dersin ki Şeyh Efendi esmayı böyle verdi. Zahirde görünen odur. Esmayı veren odur. Esmayı alan da odur. Kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikreder. Bu ayeti kerimenin tefekkürüne ne akıl yeter ne kalp yeter. Yetmez. Bu her şeyin üstünde bir şeydir. Yetmez. O yüzden o her verişte ve alışta o doldurur, o boşaltır. Dolan da odur, boşalan da odur. O her an bir iştedir, her an zikredeni zikretmektedir. Öyle olunca o ölüye hayat verir. O diriden ölü çıkarır, ölüden diri çıkarır. O istediği tecelliyatı yaşadır. O yüzden o nefsin karanlıklarından kurtulup kalbin aydınlık deryasına, denizine o kimsenin kendisini atması gerekir. Bu kibirle olmaz. Bu gösteriş de olmaz. Bu heva heves de olmaz. Bu neme lazımla olmaz. Bu illaki aşıklıkla olur. İllaki zikirle olur. İllaki gönül vermekle olur.